Merhaba güzelliklerim, hoş geldiniz. Ben de size yine çok güzel geldim. Bakın böyle pembiş pembiş bir yeleğim var. Çok da güzel bir örneğim var. Yumuşacık yine fıstık fıstık bir yelek hazırladım size. Birlikte bunu öreceğiz. 6 aylıkken giydirmeye başlayacaksınız. 1,5-2 yaşına kadar da giydirebilirsiniz. Bebek büyür, yelek büyür diyerek örgümüze başlayalım. Yani ölçüm benim 6 aydan 1,5 yaşa kadar olur. Mesela şimdi söyleyeceğim zaten. Mesela 6 ile 1 yaş arasına bu ölçü çok iyi. Bir yarım yaş daha eklemek için 2 tane örnek ekleyeceğiz. Örneğimiz 5 ve katları üzerinden yapılıyor. Yani ona göre ekleme yapabilirsiniz. 10 tane daha eklediğinizde 1-1,5 yaş arasına biraz daha bollaştırırsınız. 3 tane eklediğinizde biraz daha. Yani bu ölçü, bak benim ölçüm 6 ay 1 yaş, öyle söyleyeyim. Yıkandıkça da büyüyecek ya. 3 milimlik bir tığ kullandım. 300 metrelik bir ip kullandım. Bakın şöyle. 300 metre polosu Sandy Baby P ile öreceğiz. Şöyle. Bu ip 300 metre. Ee, Bununla yaptığınızda şöyle söyleyeyim. Şimdi bu benim verdiğim ölçülerde başlarsanız ben sırada bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 örnek yaptım ya. 12 örnek yaparsanız bu iple de örerseniz bir ip yetecek. Tam kritik bir noktada bitti ipim. O yüzden hani şu boyu bakın şöyle göstereyim. Ben biraz kaçırmışım burada. Bir örnek sırası çıkartırsanız bir ip yetebilir. Hatta 2 örnek sırası bile çıkarsanız 6 aylık ve 1 yaş bebeğe rahatlıkla olur. Yani bu ip 300 metrelik bir iple bu yeleğe rahatlıkla çıkartabilirsiniz. Şimdi etek uçlarından başlayacağız örmeye. Yukarıya doğru gideceğiz. Yani dümdüz bir örgü öreceğiz aslında. Tığımızı ipimize bağlayalım. Şöyle. Zincirlerinizi bakın çok sıkı çekmeyin. Şöyle. Gördünüz mü? Yani rahat rahat çekin. Eğer bu tığla çekemezseniz daha büyük bir tığ kullanın. Numarası büyük bir tığ. Alt tarafı sıkmadan çekin. Örgümüzü ayarlamak da kolay. Ben çünkü hemen size göstereceğim şimdi. Bakın. Şöyle gördünüz mü? Bakın zincirlerim hiç sıkı değil. Şimdi ne yapacağız? 115 tane zincir çekeceğiz etek uçları için. Şu başlangıç için 115 tane. Bir örnek daha eklerseniz 120, bir örnek daha eklerseniz 125 tane zincir çekerek başlayın. Bir aşağıda bir yukarıda olması sorun değil. Burada örneğimizi ayarlayabiliyoruz. Şimdi benim bu 115 zincirle başlanacak. İlk sıramızı trabzanlardan oluşturdum. 1, 2, 3, dördüncü zincirime ya da üçüncü zincirinize batın. Bakın. 2 kere de çekerek bir trabzan yaptım. Tekrar sıradaki zincirime batırıp bir trabzan yaptım. İlk sıramızı trabzanlardan oluşturacağız. Böyle. Gördüğünüz gibi ilk sıram bu. Sadece örneği anlatacağız. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam edeceğiz. Çok sık örüyorsanız 3,5 milim bile yapabilirsiniz tığınızı. Yumuşak olmasını isterseniz. Bak böyle şimdi sıramın tamamını örüp geliyorum. Sıramızın sonunda bakın 1, 2, 3 zincir çekip örgümü çevirdim. Ve bakın birinci trabzana batmayacağız. O bu zincir. İkinci trabzana batıralım ve bir tane
trabzan yapalım. Bakın şöyle. Şimdi burada direkt örneğimizi kurmaya başlayacağız. Bakın şu şekilde direkt kenardan örgümüzü kurarak ilerleyeceğiz. İlk de 1 2 üçüncüye hiç zincir çekmeden bakın 1 2 üçüncü trabzana batırdım. Tığımı uzattım ve buraya bir fıstık yapacağım. 2 3 defa sararak hepsini birlikte topladım. Şöyle. 1 2 zincir çektim. Aynı yere tekrar batırdım. Yine fıstık yapacağım. Şöyle. Bakın. 1 2 3 zincir çekip 1 2 üçüncüye sık iğne ile bağladım. 1 2 3 zincir, 1 2 üçüncü trabzana batırıp bir fıstık yapacağım. 3 kere de sararak. Şöyle. Topladım. 1 2 zincir çektim. Yine aynı yere bir fıstık daha yaptım. Bakın şöyle. 3 zincir çekip 1 2 üçüncüye sık iğne ile bağladım. 1 2 3 zincir, 1 2 üçüncüye bir fıstık topladım ve 2 zincir çektim. 1 2 3 toplarken asla fıstığınızı bırakmayın. Bakın 3 zincirimi çekip öyle bıraktım. Bırakırsanız fıstığınız bozulur. 1 2 3. Şimdi sıramın sonuna kadar böyle fıstıklarımı ayarlayarak gideceğim. Bakın. Ve sıramın sonuna 2 tane trabzan yapacağım. Oldu ki mesela sizinki 2 kaldı, 3 kaldı. Burada bir ufak ayarlama çekin. Şu zincirin tepe noktasına da bir tane trabzan yapacağız. Bakın şöyle. 1 2 2 zincir çekip örgümü çevirdim. Hemen bu birinciye bakın. Bir sık iğne. Önündekine bir sık iğne. 1 2 zincir, 2 fıstığın arasına bir tane sık iğne. 1 2 zincir, 2 zincir, buradaki sık iğnemiz var ya, bakın şuradaki, şu aradaki sık iğneye batırdım. Buraya bir tane trabzan yaptım. 1 2 zincir, yine aynı sık iğnenin içine batırıp bir trabzan yaptım. 1 2 zincir, 2 fıstığın arasına bir sık iğne. 1 2 daha geniş açılımlı olsun isterseniz bu 2 zincirleri 3'te yapabilirsiniz. Bu ortadaki sık iğneye trabzan. 1 2 zincir, yine aynı yere bir tane daha. 1 2 zincir, 2 fıstığın arasına bir sık iğne. 1 2 zincir, sık iğnenin içine bir trabzan. Çok basit bir mantığı var. Kolay ilerleyecek. Örneğe böyle kurun şimdi. Yine sıramın sonuna kadar gideceğim.
Zincirleriniz gerdiyse üçleyin. Ben gevşek çektiğim için germedi. Şimdi bu kısmı mesela şöyle bir bakın. Baktınız gerdi mi? Hemen zincir ekleyin. Benim elim bu örneğe sık oldu diye zincirinizi ekleyebilirsiniz. 1, 2. Ve kenara geldiğimde bakın. Yine 2 tane sık iğne yaptım. Birine zincir tepesini kullandım. 1, 2, 3. Örgümü çevirdim. Şimdi 3 zincir çektik ya, şuradaki birinci değil ikinci sık iğneye bir tane fıstık yapacağız. Bakın ikinci sık iğneye topladım. 1, 2. Şurada bir tane daha çekeceğim. Şimdi bu sık iğnenin tepesine bakın. Fıstıkların üzerindekine bir sık iğne. Şöyle. 1, 2 zincir. Şuraya bakın. V yaptık ya burada. V'miz var. V'nin içine bir tane fıstık. 1, 2 zincir. Tekrar bir tane daha fıstık. Topladım. 1. Şurada üçleyin şunları. Bakın şu bağladıktan sonra bir tane daha çekin. Şöyle. Sık iğnenin üzerine sık iğne yaptım. 1, 2 zincir. V'min içine bir fıstık. 1, 2. Bakın aynı yere yine bir altta yaptığımız işlemi. Şimdi şurada bakın şu bağlama var ya. 1, 2 tane çekin. Sık iğnenin tepesine sık iğne. Şöyle bir görüntü olacak. 1, 2 zincir. Fıstığı bakın V'nin içine bir fıstık. 1, 2. Bu bağladığımdan sonra 1. Bakın şimdi burada bitişteki bağladıktan sonra 1, 2. Ve sık iğnenin tepesine sık iğne. 1, 2. Şimdi bu sırada böyle örneğimiz kayıyor. Yani üst üste değil de aralara da yapıyoruz. Kaymalı bir örnek. Hemen bakın göstereceğim. İki. Şimdi bakın sona geldim. 2 zincirimi çektim. Bu sık iğneye bir tane fıstık yapacağım. Topladım, bağladım. Sonda bir tane öbür sık iğneye de tek bir trabzan yaptım. Bakın. 1, 2 zincir çekip çevirdim. Hemen diptekine bir sık iğne yaptım. Fıstığımın üstüne bir sık iğne yaptım. 1, 2 zincir. Bakın yine geldik aynı işi yapmaya. Fıstığımız burada, sık iğnemiz burada. Ne yapacaktık? Fıstıklı sırada sık iğnelerin içine bir V yapacağız. Bir trabzan, 1, 2 zincir, bir trabzan. 1, 2 zincir, fıstığın iki fıstığın arasına bir sık iğne. 1, 2 zincir. Bakın sık iğnenin olduğu yere trabzan. Şimdi bundan sonrası alttaki iki sırayla aynı. Ve bu sıramı da böyle tamamlayacağım. Bizim işimiz oldu. Örnek çok güzel, çıtır çıtır böyle. Tam bebek yeleklik. Mümkün olduğunca bebek yeleklerine uyacak örnekleri yapmaya çalışıyorum. Bakın. Şimdi sıramı tamamlayayım. Durdurmayacağım yine. Net gözüksün diye. Ben küçük bir parçada gösterdim. Çünkü örüyorum önden onları örüyorum. Şöyle.
Ve buraya bakın, fıstığın üstüne bir sık iğne, zincir tepesine bir sık iğne. Bir, iki zincir çekip örgümü çevirdim. Burada yine ne yapacağız? Burada ne yaptıydık ya? Durun, örneği unuttum, biliyorsunuz mu? Ha, burada trabzan sıramız var, pardon. 3 zincir çektim. Hemen önündekine bir trabzan yaptım. Hiç zincir çekmeden V'nin içine girdik. Pardon. Şöyle. Evet, bakın. Şunu yaptık. Ve sık iğnenin içine bağladım. 1, 2, 3, 13, 12 örnek olana kadar bu şekilde ilerleyeceğiz. Demiştim zaten, hani boyunu biraz daha kısaltırsanız bir ip yeter. Ama hırka da yapacaksanız 2 ip alın. Ben her zaman 2 ip alın diyorum. Yani patiğini örebilirsiniz. Üstüne bir bere yapabilirsiniz. Şapkasını hani üzerinde bir şapkalıya çevirebilirsiniz. O yüzden 2 tane ip alın. Çünkü artık kendi ördüğümüz hazır aldıklarımızdan daha uygun fiyata geliyor. İnşallah ip fiyatları uçup gitmez. Evet güzelliklerim, bakın mis gibi örnek oldu. Örelim ve gelelim, sonra devam edelim. Evet arkadaşlar, yeteri kadar boyunu ördüm. Ve bakın, böyle çok güzel bir örnekle örgümüzü tamamlamış olduk. Şimdi kollarını, önlerini ve arkasını ayırarak örmeye devam edeceğiz. Hemen şöyle bakın, fıstıklı sıramı yaptım. Üst sırayı yapmadım. 3 zincir çekip yukarıya çıktım. Şimdi buraya bir trabzanımı yaptım. Bakın şimdi burada eşitleme yapacağız. Şu zincirin içine bir trabzan. Tekrar bir tane daha trabzan. 2 fıstığın arasına bir sık iğne. Bakın şöyle. Tığımın üzerine ipimi aldım. Bu aradaki sık iğnelerimiz var ya, şu. Bunun içine batarak buraya 1, 2, 3, 4 ve 5. Buraya 5 tane trabzan yaptım. 2 fıstığın arasına bir sık iğne yaptım. Yeniden ip aldım. Sık iğne olan yere 5 trabzan. 1, 2, 3, 4 ve 5. Bakın. Sık iğnenin içine 5 tane trabzan. 2 fıstığın arasına bir sık iğne. Şimdi sık iğne olan yere 5 trabzan. 1, 2, 3, 4 ve 5. 2 fıstığın arasına bir sık iğne. Ve böyle bu sırayı bu şekilde tamamlayacağız. 5 trabzan bir sık iğne, 5 trabzan bir sık iğne. 2 fıstığın arasına sadece sık iğne. Şöyle bakın. Sırayı tamamlayalım. Bitişe geldiğimde bakın, burada yine bu zincirin içine 1, 2 tane trabzan yapıp sonra kenarı yapacağız. 1 ve 2. Bakın. Şöyle. 1, 2, 3 zincir çektim ve örgümü bir bıraktım. Şimdi şöyle katlayacağım. Bakın. Örgümüzü ortalayacağız. Şöyle bakın. Tutun şimdi. Eşit oranda dengeleyin. Hani sayıyı büyük başladıysanız bile bu şekilde ayarlayabilirsiniz. Çünkü daha buna ön biye gideceğiz. O yüzden tam eşit sayılarda yapmamız gerekiyor. Bakın 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Şöyle bakın.
Gördünüz mü? Şurayı saymayacağız. Burada 1, 2, 3, 4 tane beşli yaptığımız yer var. Şimdi bu 4 tane beşlinin üzerine trabzan yapacağım. Birebir batarak hepsine, bak, hepsine birebir batacağım ve o dörtlünün üzerini tamamlayacağım. Sadece trabzanlarla ilerleyeceğiz. Bak şimdi birincinin üzerini yaptım. Şimdi burada önü de ayıracağız. Önün sayısını da belli etmiş olduk. Bir, iki, üçüncünün üzerindeyim. Sayınız ne olursa olsun böyle yatırın. Ona göre ayarlamanızı yapın. Bakın 4 örneğin üzerini birebir yaptım. Şu sık iğneye batırmadım. Bakın aradaki ayrıma batırmadım. Şöyle 1, 2, 3 zincir çektim ve çevirdim. Düşük kol yapacağız yine. Bebeklerde düşük kol güzel oluyor. Hani oyma kolla uğraşmaya hiç gerek yok bence. Gereksiz bir durumu. Bir ikinciden başlayacağım ve bu trabzan şu sıram 5 sıra olana kadar öreceğim. Sadece birebir batarak bu trabzanları yapalım. 5 sıra örelim ve gelelim. Evet arkadaşlar bakın 5 sıramı ördüm. 1, 2, 3. 3 zincirimi çektim ve çevirdim. Bakın size o kadar pratik bir şekilde göstereceğim ki. Şimdi bu ördüğümüz parçayı da yine ikiye katlayalım. Şöyle ikiye katlayın. Bakın. Şu şekilde. Şimdi bu yarıya kadar şuraya kadar öreceğiz. En pratiği budur. Bakın katlayın. Bu her şekilde olabilecek bir ölçü. Sizi bunaltmayacak bir ölçü. İsterseniz işaret koyun, isterseniz ördükçe ölçün. Bakın şimdi oraya kadar, yarıya kadar yine trabzanımı yapacağım. Yapın ve deneyin. Göreceksiniz ki çok pratik bir örgü ve yapma şekli çok da güzel duruyor. Hiç saymayacağım bile. Öbür kanadını örerken sayacağız ama şimdi burada ayarlamış olduk. Öbüründe birebir aynısını yapacağız ya. O yüzden onu saymamız gerekiyor aynısı olsun diye. Burada belirleme yaptık. Şöyle bakın gördünüz mü? Hatta şunu da alayım mı? Bir bakayım. Evet bakın. Yarısını ördüm, yarısını bıraktım. Bıraktım burayı. 1, 2, 3 zincir çektim ve çevirdim. Şöyle. 4 sırada bu şekilde öreceğim. Birini ördüm zaten. 4 sıra örüp öbür kanada geçeceğim. Ve bu çok pratik, çok kolay bir yöntem. Bakın 1, 2, 4 sıra olunca ipimizi kesip öbür yarıyı başlayacağız. Evet arkadaşlar şurada 4 sıra dedim ya, burası da 5 sıra olacak. Yani 5 burasıydı, 5 de burası olacak. 4 de bırakırsak aşağıda kalır. 5 sıra yapalım burayı. 1, 2, 3, 4. Şimdi bir sıra daha ekleyeceğim. 5 sıra. Çünkü 10 olması gerekiyordu buranın. 4 dedim, 5 olacak o. Şimdi 5. sıramı örüyorum. 5 sırada bitecek. Evet şöyle göstereyim bakın.
Şu şekilde bir görüntü olacak. 5 sıra burası, 5 sırada burası. Şimdi öteki önü yapmak için bakın örgümü çevirdim. Yine buradan başlayacağım. Şuranın aynı olmasını istediğim için bakın şura var ya, aynı olacak. Şöyle buradan şimdi ipimizi bağlayalım. Hemen bakın şuradan ipimi buraya bağlayacağım. Tekrar aynı yere tığımı batırıp buraya bir zincir attım. Bakın 2 3 zincir attım. Şuradan aldım. Bakın ipimi de aradan aldım ve buraya bir trabzan yaptım. Sıradakine bir trabzan yaptım. Şöyle ipimden yine aldım. Bu ip burada kaybolup gidecek. Yine 4 örneğin üzerini yapacağız. Bu sık iğneye batırmadan ilerleyeceğiz. Ve aynı işlemi burada da yapacağız. 5 sıra böyle öreceğiz. Ve bu. Şimdi 4 örneğin üzerini öreceğim. Evet bakın 4 örneğin üzeri yine sık iğneyi bıraktım. 1 2 3. Şimdi burayı 5 sıra olana kadar öreceğim. Birinciyi ördük bile zaten. Buranın birebir aynısını yapacağız. Şu sayıyı da sayın. Şurada kaç yaptığınızı da sayın. Ve aynısını yapıp gelelim. Evet, iki önümü de tamamladım. Aynı şekilde bitirdim. Bakın. Şimdi arkayı yapmaya geçeceğiz. Hemen arka için şöyle. Şimdi bakın burada bir sık iğne vardı. Bunu bırakmıştık burada. Şimdi buradan 1 2 üçüncüye ipimi bağlayacağım. Arada 2 taneyi bırakacağım. Bir kere daha bağlayacağım. Şöyle bakın. 3 zincirimi çekip hemen önündeki trabzandan yine başlayacağım trabzan yapmaya. Sonda yine 2 tane bırakıp toplamda 10 sırada bunu öreceğim. Hiçbir şey yapmadan. Böyle birebir batarak 10 sıra örelim. Burada da 2, burada da 2 taneyi bırakacağız. Ve dümdüz örüp çıkacağız burayı da. Evet arkadaşlar 10 sıra ördüm. Bakın şöyle şu şekilde düz yüzü bana bakacak şekilde ayarladım. Düz yüzü dediğim fıstıkların öne doğru daha kabarık olduğu yer. Çünkü örnek arkadan ve önden de aynı gözüktüğü için sizi yanıltmasın. Bakın fıstıklar daha kabarık duruyor. Ön yüzü ben de katladım. Bakın. Şöyle. Ve şöyle. Şimdi birleştirmeye başlayacağım. Bakın. Burada ipim duruyor. 10 sıramı ördüm. Katladım ve buradan tığımı alıp şimdi birebir batarak iç kısımlarından şimdi bu birinci trabzanın bakın içten alacağım. Bunu zincirden alacağız. Şu zincir yerinden. O da birinci trabzan oluyor ya. İçinden aldım ve geçirdim. İç kısımdaki telinden aldım. Bakın. Bunun da iç kısımdan ve içinden geçirdim. Tek telinden aldım. Şöyle içinden geçirdim. Çok sıkı yapmayın burayı, germesin. Bakın içten aldım. Bunun da içtekini aldım ve geçirdim. İçlerinden alarak şöyle. Bu öndeki trabzanlar bitene kadar böyle alacağız içinden. Ve bu.
Bakın tek tek hepsinden aldım. Ve bu da sonuncu trabzanım. Evet, bakın şöyle. Burada ipimi kopartmadan arkadan da tek tellerinden alarak öbür önü birleştirmek için gideceğim. Ama hiçbir şekilde bakın sıkı çekmeyeceğim. Yani ilmeğimizin bu alttaki trabzanın gevşekliği kadar çekeceğiz. Ve bakın şöyle. Şimdi öndeki sayımız kadar ilerleyeceğiz. Bende bunda 14 tane trabzan var önde. Son 14 tanem kalana kadar geleceğim. İki, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Bir daha sayacağım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Evet. 14.'ye tığımı taktım. Hemen buradan ön parçamı aldım. Ve bunun da şimdi şöyle tuttum. İçteki telinden alarak içinden geçirdim. İçteki tek tellerinden şimdi burayı da aynı bitireceğim. Hiç sıkmıyorum. Çünkü gerilirse örgü bozulur. Yani güzel durmaz. Teker teker hepsinden geçireceğim. Şöyle. Bakın gördünüz mü? Hepsi birebir denk gelecek. Şurada son zincirlerim aldım ve bir iki zincir çekip ipimi saklayacak boyutta kestim. Şöyle bakın açtığımızda burayı birleştirdiğimizde bakın ön yüzde böyle gözüküyor. Şu şekilde. Şimdi tığlamaya geçeceğiz. Kenarlarını, kollarını ve önlerini bir bakalım biz ne yaptık. Çok kibar, zarif bir yeleğimiz oldu yine. Bakın. Hem de çok pratik bir şekilde. Ve örneğimiz de bu renge çok yakıştı. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Kenarlarını tığlayarak devam edeceğiz. Şuradan koldan göstereceğim. Bakın şöyle. Önce ipimi bağlayacağım. 2 kere bağladım. İpimi aldım. Şu ipimi bakın 1, 2, tekrar bir kere daha içinde götürdüm. Buraya dikkat edelim. Şimdi buraya zincirin dibine 3 kere sararak bir fıstık yapacağım. Topladım ve bağladım. Şöyle ölçtüm. Geldiği yere yatırdım. 1, 2, 3. Batırdığım yere 3 kere sararak bir fıstık yaptım. Bağladım. Hemen şu trabzan aralarına bakın şu trabzan aralarına batmaya çalışın. 3 zincir. 3 kere fıstığım çok büyük değil. Şöyle ölçtüm. Bakın. Bu tarafki araya geldim. Şöyle. 1, 2, 3. 3 zincir 3 kere sararak bir fıstık. Bakın. Arada bir tane atlamış oluyor. Öyle denk geliyor. Şuraya geldim. Bakın. Başka tığlamak istediğiniz bir kenar varsa onu da yapabilirsiniz. Örneğimiz fıstıklı olduğu için kenarı da fıstıklı yapmak istedim. 3 zincir.
bağladım. Şunu omuzdan geçirirken şuraya 1 2 3 ve başladığım noktaya böyle geleceğim. Evet arkadaşlarım, kol tığlandı. Bakın şöyle bir görüntüsü oldu. İkinci kolumu da bu şekilde tığladım. Şimdi buradan başlayacağız. Bakın şu önü, şu etek kısmından alttan başlayacağım. Şöyle buradan başlamak istemiyorum. Ekleme yeri oraya gelmesin diye. Şuradan ipimi bağlayıp başladığım noktaya gelene kadar aynı tığlamayı yaparak ilerleyeceğim. Bakın şöyle ipimi bağladım. Aldım buraya. İçinden geçirip buraya bir kere sağlamladım onu. 3 zincirimi çektim. Buradan başlayacağım şimdi fıstığımı yapmaya. Şu ipi yedireceğim. Arada 1 2 3 trabzanım kalacak. 3 ile 4'ün arasına bağladım. 1 2 3, bakın ara boşluğuna şöyle 1 2 3. Belki sizinki daha büyük olabilir. Dördüncüye de bağlayabilirsiniz. Hani ona göre yapın. Elinizin ölçüsüne göre. Ya da bir boyutunu ayarlayıp 3 ve 4. trabzanların arasına. Şimdi yaptığınızda yine göreceksiniz. Yapmadan ne kadar güzel durduğunu göremezsiniz. Bakın şu alt taraf o kadar güzel durdu ki şu an. Ve böyle. Şimdi şuraya kadar geleyim. Şimdi buraya kadar geldim. Ve bakın buradan şimdi yukarıya doğru gideceğim. Yine 3 fıstığımı sardım. Bakın hemen şuraya dibine batırdım. Şöyle. 1 2 3 zincir. Burada yine ölçme şeklini kullanacağız. Şuraya boşluklara batmayın. Şu boşluklara girmeyin. Fıstık yayılıyor o zaman. Şöyle bakın. Zincir içine girin. O zaman fıstıklar yayılmayacak ve güzel duracaklar. Boncuk boncuk dursunlar burada. İsterseniz 3 değil de 4 sararak daha tombul fıstıklar da yapabilirsiniz. Hatta durun bir yapalım bakalım nasıl olacak. 1 2 3 4 defa sardım, topladım. Evet bakın zincir içine girin. Biraz daha tombul durdu. Gerek yok. 3 defa saralım, ipi yığmayalım. Olmadı, güzel dursaydı devam ederdim. Ve böyle bakın 1 2 3. Mesela şurada zincir içine denk geliyor. Hemen zincir içine batırdım. Bakın gördünüz mü? Zincirlerin içine batınca da böyle boncuk boncuk duruyor. Yayılmıyor fıstığımız. Şimdi ta buraya kadar gelelim böyle. Şuraya kadar, yaka uyumuna kadar. Evet, yakanın buraya geldim. Bakın böyle şurada şu şekilde bir yakamız var. Şimdi burada aralara girmeyeceğim. Bakın. Buraya önce fıstığımı yapacağım. Şöyle. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? 1 2 3 dördüncünü trabzanın tepesine batırıp yapacağız. 1 2 3 zincir. Fıstığımı yapacağım. Bakın. Şöyle 1 2 3 dördüncüye şu şekilde 1 2 3 1 2 3 dördüncüye şöyle bakın 1 2 3 yukarıya çıkarken bakın burayı bırakacağız şuradaki trabzana bakın şuna şöyle
aldım. 1 2 3. Şuraya şöyle bakın. 1 2 3. Toplamda yukarıya çıkarken 3 tane fıstık yapmış oldum. Dördüncüm de bu tarafa geçişte kullanacağım. 1 2 3. Topladım. Bakın. Hemen şuraya şöyle. 1 2 3. Şimdi buradan yine aynı öbür tarafı da aynı şekilde yapacağım. Yani aynı mantıkta ilerleyeceğiz. Şuradaki sayıyı sadece şuradakini öbür önü de aynı sayılarda yapmaya özen gösterin. Sayınızı şaşırmayın orada. Burayı nasıl yaptıysak orayı da aynı şekilde yapmamız gerekiyor. 1 2 3 4 bakın. Şöyle. Evet arkadaşlar bakın şöyle göstereyim geldiği hali. Çok tatlı ve çok güzel teyzeleri bu. Umarım siz de beğenir yaparsınız. Şura olmadı. Şöyle bakın iki kanadı da üst üste geliyor. Ayarladığımız şekilde. Şuraya bakın şu kısma düğme dikerek kullanabilirsiniz. Böyle burada zaten ilik açmaya gerek yok. Bakın ara boşluklar var. 3 tane düğme dikip böyle sık şuradan düğmeli yapabilirsiniz. Ya da bağcıklı yapabilirsiniz. Başta da gösterdiğim gibi hangisi hoşunuza gidiyorsa o şekilde yapabilirsiniz. Umarım beğenirsiniz. Siz de benimle birlikte örersiniz. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın.